Hepinize selamlar sevgiler dostlar. Bugün yine uzun sürecek bir projenin ilk günü. Önemli bir projeye girişiyoruz. Uzun zamandır hazırlığını yaptığım bir proje. Far yıkama sistemi projesindeydim biliyorsunuz. Ama bu far yıkama sistemi projesi tek başına bir parça değil, tek başına bir proje değil. Bunu yapmak için aracın birçok parçasının değişmesi gerekiyor. Tamponunun sökülmesi gerekiyor. Benim gibi titiz bir adam içinsanız hele daha fazla çalışma yapmanız gerekiyor. Çünkü ben yepyeni parçalar aldım. Su tankı aldım. Yeni far yıkama sistemine uygun su tankı. Şu anda dünyada bir benzerini daha görmedim yani. 0.1 su tankı. Orijinal OEM. Bu parçaları takmak için yapmamız gereken şey bence öncelikle tekerlek için çamurlu kalumbazlarının komple sökülüp o bölgelerin bütün alt takım parçalarının temizlenmesi, o alanların müdür spreyle boyanıp temizlenmesi ve tertemiz bir zemin elde edilmesi. Ancak bu şekilde uygun olacaktır diye düşünmekteyim. Şimdi o çalışmaları ufak başlayacağım yapmaya. Adım adım, proje gideceğiz. Seveceğiniz bir proje olduğunu düşünüyorum. Sizden gelen yorumları da birebir değerlendirdim. Adım adım sizlerin de istekleri ve görüşleri doğrultusunda projemizi sürdüreceğiz. Görüşmek üzere. I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed. Feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me. I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm. Evet dostlar, lastiği uzun uğraşlar sonucu çıkarmayı başardık. Hayatımda ilk defa başıma gelen bir olay geldi. Bütün bijonları sökmeme rağmen lastik diske yapışmış, sıkışmış. Yani zor çıkardım. VD40'la bir teknik uyguladım. Darbe, marbe, tekme işe yaramıyor dostlar. VD40'ı iyice sıkıyorsunuz diske. Daha sonra yapmanız gereken arabayı krikodan gevşetiyorsunuz. Arabayı alçaltıyorsunuz. Ondan sonra lastik tekrar basınç üstüne bindiği için boş bijondan tabi yapıyorsunuz. Bijonlar takılı olmadan. Basıncın üzerine tekrar bindiği için bu sefer kendini dışa doğru atıyor. Ondan sonra krikoyu tekrar kaldırıp çıkarıyorsunuz. Çok ilginç gerçekten. Bakalım daha neler göreceğiz, daha neler öğreneceğiz. Hep beraber kendimizi geliştiriyoruz bu konularda. Görüşmek dileğiyle. Evet dostlarım, işte çalışma alanımız burası. Gördüğünüz gibi davlumbazı daha önce zaten yırtılmıştı, çıkardım. Yeni bir davlumbaz vardı ama bir şekilde kurtulmuş, yuvasından yırtılıp çıkardı. Şimdi bu alanı tertemiz yapıp bu gördüğünüz alt takım parçalarını, amortisörü, yayı vesaire hortumları tertemiz yapıp daha sonra da buraya pütür atacağız. Sol tarafta görmüş olduğunuz bir tane su tankı var. O su tankı da normal far yıkamasız modelinki. Onu da far yıkamalı modelle değiştireceğim. Ön tamponda sökebilirim muhtemelen bu işlem için ki sökmek gerekecek. Ama önce buradaki bu kaba işlemi bitirelim. Daha sonra detay işçiliğine geçeriz. Görüşmek üzere dostlar. Evet dostlar, temizlik işlemi için size her zaman tavsiye edeceğim en iyi, en güçlü malzeme selülozik tiner, sünger ve bir püskürtme kabıdır. Selülozik tineri püskürtme kabına koyup temizlik yapacağınız bölgeleri püskürtüp daha sonra da süngerin şu yeşil sert kısmıyla detaylı bir şekilde temizlediğiniz zaman kabası bu şekilde gidecektir. Selülozik tiner genelde bunu satıcılarda, parça satıcılarında vesaire bulursunuz. Hırdavatçılarda vesaire bulunur. Ben galonluk olarak alıyorum şu şekilde. Bunu şimdi tüpe dolduracağım. Daha sonra da püskürtüp uygulama yapacağım alana detaylı bir şekilde temizlik işlemi için uygulayacağım. Görüşmek üzere.
we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Evet dostlar, güzel bir şekilde ürünlerimize bakımımızı yaptık. Öncelikle Motif Penetrating Oil pas sökücüyle üzerindeki son pas kalıntılarını aldık. Daha sonra da Motif paslanmaz bakım sprey ile üzerine bakımımızı yapıp paslanmayı koruma aldık. Paslanmaya karşı önleyici olarak koruma altına aldık. Şimdi maskeleme aşamamıza geçeceğiz. Bu aşamadan sonra da Çinko alüminyum Motif sprey ile boya aşamamıza geçeceğiz. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Evet arkadaşlar, maskeleme işlemimiz bitti. Şimdi sırada sprey aşamamız var. Kullanacağımız malzemeyi size tanıtayım. Motif'in alüminyum çinko sprey. Alu zinc spray diye geçer. Sanayi tipi bir malzemedir. Sanayi, endüstri yazar zaten üzerinde. Sanayi kullanımına uygundur. Pas önleyici ve 300 santigrat dereceye kadar dayanıklılık der. Alüminyum ve çinko içerir. İçerdiği bu baz elementler sayesinde boyanın yüzeye çok iyi tutulmasını sağlar. Herhangi bir hasar gerektirmez. Ayrıca paslanmayı da önler. Bu yüzden kullanacağım malzeme bu. Herhangi bir standart kaliper boyasındansa bu özel boyayı kullanmayı tercih ediyorum. Bunu da internetten ya da bu işi yapan kimyasal, endüstriyel malzemeler satan dükkanlardan temin edebilirsiniz. Şimdi uygulamamıza geçelim. Kullanmadan önce 2 dakika kadar iyice çalkalıyoruz. Ben de öyle yaptım bunu. Kaliperin yapabildiğim alanlarını yaptım, üstelik açık alanlarına. Yandaki kapalı alanlarında şimdi bu kuruyunca çevirip öyle yapacağım. Alttan ve yukarıdan. Önemli olan görerek çalışmak. Evet dostlar, şimdi boya atmadığımız diğer yüzü çevirdik. Oranın da maskelemesini yaptık. Şimdi o bölgeye de boyamızı atıyoruz. Evet, şimdi bunun iyice kurumasını bekleyelim. Ondan sonra maskeleme kağıtlarımızı sökelim. Evet dostlar, diskimizin boyanması gereken kısımları boyandıktan sonra şimdi sıra kaliperlerimizde. Gerekli bütün maskeleme işlemlerini yaptıktan sonra şimdi kaliperimizi boyamaya başlıyoruz. Yine kullanacağım malzeme zinc alüminyum çinko spray Motif'in. Yine bu malzemeyi kullanacağım çünkü korozyona karşı koruma özelliği var. Elimde 600 dereceye dayanıklı, ısıya dayanıklı boya malzemesi de var Motif'in boyası da. Ama onu daha çok egzoz gibi yerlerde tercih edeceğim. Burada kaliperde kullanacağım malzeme yine bu koruyucu özellikli alüminyum çinko spray olacak.
ince katlar halinde atacağımız için bu kadar sürtme yeter. Evet dostlarım, şimdi de ikinci katımızı atıyoruz. Evet, ince bir tabaka halinde attık. Bu yeterlidir. Gerçekten güzel olur. Birazdan maskelemeyi çıkardıktan sonra sonuca hep beraber bakacağız. Evet dostlar, kaliper ve disk göbeğimizin boya işlemi tamamlandı. Gerçekten muhteşem oldu. Eskisine nazaran mükemmel, yeni gibi oldu diyebilirim. Şimdi şu ortadan yukarıya doğru yükselen çirkin akson konumuzun güzel bir şekilde boyanması var. Önce o işlemi yapalım. Parça parça boyayacağız dostlar. Düzenli bir şekilde gideceğiz. Maskeleme yapa yapa ilerleyeceğiz. Önemli olan yavaş ve düzgün olsun. Şimdi ortadaki kolumuzu boyayalım. Evet dostlarım, şimdi boya aşamasına geçeceğiz. Bu bölgeye herhangi bir mat siyah boya uygulayabiliriz. Favori'nin ya da başka bir markanın çok kaliteli mat siyah boyaları var. Ama ben buraya da Motiv'in özel bir boyası olan 690 derece ısıya dayanıklı özel seri, special seriden bir boyasını kullanmaya uygun gördüm. Çünkü bu kolay kolay çıkmayan bir boyadır. Yapıştığı zaman yüzeyden çıkmaz. Biz de zaten kalıcılık arıyoruz. Önemli olan sadece görsellik değil, kalıcılık aradığımız için bu boyayı kullanacağım. Şimdi işleme geçelim. Evet dostlar, ilk kat kurusun. Daha sonra arka bölmesine geçeceğiz. Maskelemeyi diğer tarafa çevirip arka bölmesine geçeceğiz. Buna tek kat yeterli çünkü dediğim gibi kalıcı bir boya. Yoğun olarak attım. Gerçekten muhteşem oldu. Kuruyunca mat, hoş, pürtüklü bir görünümü olacak. Tıpkı metal kaplama gibi. Evet, zor bir çalışma daha. Başarıyla tamamlandı. Evet dostlar, gördüğünüz gibi fren kaliperimiz, fren diskimiz, aksonumuz ve diğer yardımcı alt elemanlarımız boyandı. Gerçekten muhteşem oldu. Şimdi tek bir eksik var sizlerin de gördüğü gibi. Arka tarafın, arka zeminin yani iç çamurluğun davlumbaz kısmının pütür aşaması. Bu aşamayı da şimdi birazdan hep beraber gerçekleştireceğiz. Ama önce birkaç tane küçük maskeleme mekanımız var. Oraları maskeleyelim. Daha sonra da bu çalışmaya geçelim. Şimdi sırada pütür aşamamız var dostlarım. Kullanacağımız ürün Sikagard 6470S. Bunu araç boyanırken yani 2015-2016 yıllarında almıştım. Bundan 3 tüp aldım. Çok kaliteli bir malzeme. Avusturya malıdır. Artık bulunmuyor bunlar. Sikagard'ın malzemelerini, bu pütürünü bulmak güç. Bunları çamurluk işlerine kullanacağım. 3 kutu var elimde. 3 kutu çamurluk işlerine yetecektir. Alt tavana da Motiv'in gene siyah spreyini, black pütür spreyini kullanacağım. Şimdi uygulamamıza geçelim.
Evet sevgili dostlarım, gördüğünüz gibi ilk kat tamamlandı ve sonuç muhteşem. Görüyorsunuz, gerçekten harika oldu. Şimdi birazdan ikinci katını atacağım. O daha da mükemmel olacak. İşte olması gereken görüntü bu. Bunu uzun zamandır yapmayı planlıyordum ama bir türlü yapma fırsatı bulamadım. Hep erteledim. Kısmet bugüneymiş. Far yıkama projesiyle beraber başladık. Bunu böyle götüreceğiz inşallah. Arabamızı kısım kısım, parça parça yenileyeceğiz. Bölüm bölüm yenileyeceğiz. Bunun için şu çamurluğu da sökebilirim. Çünkü altındaki kabloları komple izolasyonunu yenileyip temizlemeyi düşünüyorum. Bu da ikinci bir aşama olacak. Detaya bir kere girdik mi arkası gelir dostlar. Güzel bir çalışma olacak. Epeyce bir sürecek. Şimdi biraz daha kurusun. İkinci katını atalım. Görüşmek üzere. Evet dostlarım, şimdi de ikinci kattayız. Bunu da atalım ve işlerimizi noktalayalım. İşlem tamam dostlarım. Evet dostlarım, projemizi bitirdik. Gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem bir görünüm oldu. Harika görünüyor. Bundan iyisi herhalde olamazdı. Yine far yıkama sistemiyle başlayalım dedik. Orası kirli, burasını da temizleyelim derken herhalde bütün aracı son vidasına kadar biz restore edeceğiz yine. Muhteşem bir görünüm oldu ama yapılması gerekiyordu. İhmal edilmiş bir çalışmaydı. Umarım keyif aldığınız bir çalışma olmuştur. Ben uygularken yoruldum ama bir o kadar da keyif aldım. Bu işler çok pis, çok yorucu, çok yıpratıcı çalışmalardır. Berbat eder adamı. Çünkü burada yılların pisliği var. Bu bir yılların pisliği birikmiş durumda. Bu hale getirmek kolay değil ama güzel oldu. Bir far yıkama su tankı değiştirelim diye başladık. Temiz zemine takalım diye başladık. Çalışmalar ucundan başladı. Çamurluk ve tampon da sökülecek büyük ihtimalle. Dediğim gibi çünkü üst kısımlara çalışacağım. Şimdilik bugünlük çalışmamızı noktalayalım. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum dostlarım. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.